Evet, bu sefer kısa bir sürenin ardından tekrardan merhaba. Sizin de bildiğiniz üzere televizyon kanallarının iyice alışkanlık edindikleri bölümleri kronolojik sıraya uymadan yayınlama geleneği 5. sezonda da devam ediyordu. Dolayısıyla sıraya baktığımızda 24. bölüm olan temsil bölümü hemen öncesinden gelen açıklayıcısı olarak nitelendirebileceğimiz devrim bölümünü izleyemeden yayınlandı. Dilerseniz atlamak zorunda olduğumuz ama nihayet yayınlanan bu bölümde neler olduğuna, en önemli gelişmelerine hep birlikte göz atalım. 22. bölümden bize kalanlar babasının koltuğunu ele geçirmiş şımarık bir kız ve onu kontrol eden Layla'ydı. Bu bölümde ise Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin okumalı bir objeyi yok etmekten daha farklı bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü Chloe onları ve Monarch'ı resmi suçlu olarak ilan etmişti. Yine de kendisine hediye edilen mucizevi güçleri reddedemeyen Chloe'nin bu güçleri kullanarak tüm Paris halkına karşı yaptığı zorbalıklar Gabriel'in planının temelini attı. Bölümün neredeyse yarısı bu olaylarla ve Adrian'ın Marinette'e Londra'ya gideceğini söylemeye çalışması ama bunu bir türlü başaramamasıyla geride kaldı. Bölümün geri kalanında ise Uğur Böceği ile Kara Kedi, Chloe tarafından kaplumbağa kalkanlarına hapsediliyor. Tabii ki her ikisi de özel güçlerini çoktan kullandı ve tabii ki de birazdan asıl kimliklerine geri dönecekler. İşe biraz heyecan katmak lazım. Ama işler pek de öyle gitmiyor. Tam 2 dakika 10 saniye boyunca kostümleri oldukça yavaş bir şekilde çözülmeye devam ediyor. Peki ya sonra? Artık tam anlamıyla dönüştüler, değil mi? Tabii ki hayır. Halkın da ayaklanmasıyla ortalık iyice karışıyor. Ve Uğur Böceği ile Kara Kedi artık büyüdüklerinin farkına varıyorlar. Peki ya bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz ki yetişkin mucize sahipleri özel güçlerini istedikleri kadar kullanabilirler ve kullandıktan sonra da geri dönüşmek zorunda değillerdir. Böylelikle artık Uğur Böceği ile Kara Kedi de birer yetişkin olduğu için daha da güçlü bir hale gelmiş oluyorlar. Bu arada Layla'nın Bayan Tuzurigi'nin düşürdüğü çantayı alması bu bölüm için küçük de olsa kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir detay. İlerleyen bölümlerde bunun etkisini göreceğimize inanıyorum. Şimdi gelelim belki de birçoğumuzun en çok etkilendiği sahneye. Bir başarısızlığın da ardından Gabriel, Adrian'ın hemen Londra'ya gitmesi kararını alıyor. Tam da okul sonu balosunun olacağı gece. Arabadayken Adrian'ın babasına karşı çıkıp arabadan çıkmaya çalışmasının gerçekten gerek duygusal, gerekse karakter gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten sahnenin devamında iyice duygusallığa boğuluyoruz. Adrian Marinette'i arayarak her şeyi söylüyor. Mutlu bir şekilde akşamki baloya hazırlanan Marinette ise bunları duyduktan sonra hemen havalimanına gidiyor. Ve sonunda hepimizin beklediği o sahne gerçekleşiyor. Şimdilik bu bir veda öpücüğü olsa sonuç olarak duygusal bir müzik eşliğinde gerçekleşiyor. Sonrasında ise Adrian gözyaşları içerisinde ayrılarak Londra'ya doğru yola çıkıyor. Evet, bölüm son derece üzücü bir şekilde sona eriyor. Duygusal olarak birçoğumuzun etkilendiği bu bölüm, özellikle son dakikalarını düşünürsek artık bir çocuk şovu olmaktan çıkıp hayatın entrikalarına, aşkın şiddetine ve de gerçekliğin acı etkilerine de yer veren bir yapım olarak sürükleyici bir hal alıyor. Eğer 24. bölümü de dahil edersek final bölümlerinin dizinin gelmiş geçmiş en iyi bölümleri arasında girme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Her sezon olduğu gibi bu sezonda 2 parça halinde yayınlanacak olan final bölümleri bir değişiklik olmadığı takdirde 1 Temmuz'da yayınlanacak. Evet, bu videoda benden bu kadar. Bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.